Hırkaya ait ip bilgisi, tığ bilgisi ve beden ayarlama, motifleri bedene göre ayarlama ilk 8 dakikanın içinde mevcut. Lütfen bu bölümü izlemeden birleştirmeye geçmeyin. Merhaba, bugün size papatya motifli hırka anlatımı yapacağım. Ben 49 tane papatya motif hazırladım. Sizinle bir bütün olarak görselini paylaşacağım, şablonunu paylaşacağım. Siz orada kendi bedeninize göre motifleri büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz ya da boyunu istediğiniz sıra sayısı kadar artırabilirsiniz. Papatya motifini bir önceki videoda anlatmıştım. Sağda okla gösterdiğim yerde papatya motifini bulabilirsiniz. Benim motiflerimin ölçüsü 13 santim. Arkası beşli bir hırka olacak, kolları 3'e 3 olacak. Öncelikle size motifleri kendi bedeninize göre nasıl ayarlayabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Sonrasında artık beraber motifleri birleştirmeye geçeceğiz. Hırkanın motif yerleşimi bu şekilde. Öncelikle ekran görüntüsü almanız için biraz bekleyeceğim. Ekran görüntülerini alın. Sonrasında beden ayarlamayı anlatmak istiyorum. Solda ve sağda 3'e 3'lük motifler var. Onlar kollara gelecek. Arkası eni 5, boyu 3 motif ve ön parçalarda eni 2, boyu 4 motifli olacak. Toplam 49 tane motif kullandım. Siz boyunu arttırmak istiyorsanız her sıra için 9 tane motif örüyorsunuz ve boyuna ekliyorsunuz. Her sıra için 9 motif örüyorsunuz. Bir sıra arttırmak istiyorsanız 9 motif örüp ekliyorsunuz. 2 sıra örmek istiyorsanız 18 motif örüp ekliyorsunuz. O şekilde boyunu artırabilirsiniz. Size göstereceğim kısım hırkamızın arkası olacak. Boyu 3, eni 5 motifli. Beden genişliğimizi buradan buraya ölçüyoruz. Yani yan yana 5 motifimiz bizim beden genişliğimiz oluyor. İsterseniz size verdiğim standart yetişkin beden ölçü tablosuna göre kendi bedeninizi bulun, o aralıkta yapın. İstiyorsanız da her zaman diğer örgülerde dediğim gibi kendi severek kullandığınız dar gelmeyen bir hırkanızın genişliğini ölçün, arkasını ölçün ve hırkanızın genişliğini 5'e bölün, bir tane motifinizin ölçüsünü bulun. Size verdiğim standart beden ölçü tablosuna göre beden genişliğiniz 50 santim diyelim. O zaman 50'yi 5'e bölüyorsunuz, bir tane motifinizin 10 santim olması gerekiyor. Ama hırka üzerimize tişört gibi yapışan bir şey olmadığı için birebir ölçülerde çalışmak zorunda değilsiniz. Hırkalar satıldığında ne deniliyor? 36-42 beden aralığı, 42-46 ya da 46-50 gibi geniş bir beden aralığı tutuluyor. Ben kendime yapacak olsaydım ne yapardım? Dediğim gibi evdeki bir tane hırkamı masaya ya da yere sererdim. Genişliğini ölçerdim. Mesela ölçtüğüm hırkamın genişliği 60 santim mi? 60'ı 5'e bölerdim, 12 santim tutuyor. Bir tane motifimi 12 santim yapardım. Yani kendi bedenimize göre bir motif ölçüsünü nasıl buluyoruz? Beden genişliğimizi 5'e bölüyoruz. Bir tane motifimizin en az o kadar olması gerekiyor. Burada önemli olan şey hırkaları biraz salaş yapıp yine 13 santim tutup kolları 3'e 3 yapmanız. 13 santimden küçük yapacaksanız motifleri o zaman kolları 4'e çıkartmanız gerekiyor. Eni 4, boyu 3 motifli olması gerekiyor. Afrika menekşesi motifli hırkayı o şekilde yapmıştım. Kolları 4 şekilde yapmıştım. Motifiniz 13 santimden küçükse lütfen Afrika menekşesi motifli hırkaya bakabilirsiniz. Yine mantığı oturması için standart beden ölçü tablosundan bir tane örnek vereceğim. Mesela beden genişliğiniz 67 santim diyelim. O zaman yine 67'yi 5'e bölüyorsunuz. Yaklaşık 13,5 santimlik motifler elde ediyorsunuz. Bedeniniz daha büyükse ona göre motiflerinizi büyütebilirsiniz. Motif yapımını anlattığım videoda bahsetmiştim. Motifinizi büyütmek istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz. Üçlü trabzanlarla ya da ikili trabzanlarla bir sıra daha örebilirsiniz. Eğer siz motifinizi küçük tutmak istiyorsanız ben burada üçlü trabzanlar kullandım. Üçlü trabzanlar kullandığım yerlerde ikili trabzan kullanabilirsiniz. İkili trabzan kullandığım yerlerde de tekli trabzan kullanabilirsiniz. Ya da tığ numarasını küçültebilirsiniz. Ben kartopu aksoft ipler ve 4 milim tığ kullandım. Pamuklu iplerle yapacaksanız 2,75, 3, 3,25, 3,5 milim tığlar kullanabilirsiniz. Motifin ölçüsünü sıra sayısıyla oynayarak ya da tığ numarasını büyütüp küçülterek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Beden genişliğimizi 5'e bölüyoruz ve bir tane motifimizin en az o kadar olması gerekiyor. Buradaki iki motif ve buradaki iki motif omzumuza gelecek. Omuz motiflerimiz olacak. Burası sırtımız, bunlar omuz motifleri ve burası da ön parçalarımız olacak.
Kollarımızda 13 santim yaptığım için motifleri 3'e 3 şeklinde olacak. Yeni başlayanlar ya da aklında soru işareti kalanlar için kısa bir özet geçiyorum. 49 tane motif kullandım. Siz boyunu daha fazla yapmak istiyorsanız her sıra için 9 tane motif daha örüyorsunuz. Kollarla işimiz yok zaten. Boyu için her sırada 9 tane motif örüyorsunuz. Enini 5'li yaptık. O yüzden beden genişliğimizi 5'e bölüyoruz ve bir tane motifimizin en az o kadar olması gerekiyor. Eğer çocuklarınıza göre yapıyorsanız altıgen hırkada da aynı şeyi söylemiştim. Çocuklarda birebir ölçü veremiyorum. Her çocuk aynı yaşta, aynı boy ve kiloda değiller. O yüzden kendi çocuğunuza yaparken de altıgen hırkada ölçü almayı göstermiştim hırkaya göre. Bir tane hırkaya göre çalışmıştık. Onu da sağda okla gösterdiğim yerden bakabilirsiniz. Çocuğunuzun hırkasının boyunu, enini, kol boyunu ölçüyorsunuz ve ona göre motiflerinizi ayarlıyorsunuz. Yine sıra sayısıyla oynayarak ya da tığ numarasını küçülterek çocuğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz çok küçükse siz enini 5'li yapmazsınız da 3'lü yaparsınız. Motif sayısında yani kendi çocuğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Hırkanın şablonunu yine bilgisayarda hazırlayacağım ve sizinle paylaşacağım. Onu da kaydedersiniz ve oradakine göre ilerlersiniz. Orada da yine bilgilerini yazarım. Oradakine göre ilerlersiniz. Motiflerimizin büyüklüğü bizim beden genişliğimizi etkiler ve kolları 3'lü mü yapacağız, 4'lü mü yapacağız bunu etkiler. 13 santimden az yapıyorsanız kolları 4 yapmanız gerekiyor. Çünkü bizim en az 21-22 santimlik bir kol boşluğuna ihtiyacımız var. Siz 13 santimden küçük yaptığınızda yeterli kol boşluğuna ulaşamayacaksınız ve kolunuzda kasma olacak. O yüzden 4 yapmanız gerekiyor. Hırkanın mantığını da anlattıktan sonra şimdi artık birleştirmeye geçmek istiyorum. Ben iğne iplikle dikerek değil, tığ ile birleştireceğim. İp koparmadan birleştireceğim. Sizin kolayınıza hangisi geliyorsa o şekilde ilerleyebilirsiniz. Önemli olan birleştirmek. Kolayınıza geldiği şekilde, gözünüze güzel göründüğü şekilde devam edebilirsiniz. Öncelikle buradaki formu bozmadan bütün motifleri aşağıdan yukarı birleştireceğiz. Siz de aşağıdan yukarı dikeceksiniz iğneyle dikiyorsanız. Sonra arada boşluklar oluşacak. O boşlukları da yana doğru birleştirerek kapatacağız. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane tek bir parça elde edeceğiz. Ve sonra onu artık hırka haline getireceğiz. Kollardan ve bedenden lastik geçeceğiz ve hırkamızı elde etmiş olacağız. Artık motifleri aşağıdan yukarı doğru birleştirmeye başlayabiliriz. Birleştirmeyi de yine Kartopu Aksoft'un 527 numarasıyla yapacağım. 4 milim tığ kullanıyorum. Motiflerde olduğu gibi 4 milim tığ kullanıyorum. Öncelikle ilk iki motifi birleştirerek başlıyoruz. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. İğne ile dikecek olanlar iğnesini, ipini hazırlasın. Ben ip koparmadan birleştireceğim. Burada ip koparmadan birleştirmenin mantığı zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Görüyorsunuz V gibi görünüyor. 2 tane kanadı var. Kanatlarından biri dış yüzünde, güzel yüzünde örgünün, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz karşılıklı iç kanatları alarak birleştirme yapacağız. Siz iğne iplikle dikiyorsanız tüm tepeleri de alarak düz yüzünden dikebilirsiniz. Kaç sıra birleştirirsek birleştirelim. Birleştirmeye ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Birinci zincirlerin iç kanatlarını da alıp bitireceğiz. Köşelerde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Buradaki kenarın zincirine dokunmuyorum. Yani başlarken ikinci zincirlerin iç kanatlarıyla başlıyorum. Öncelikle tığa ilmek yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi de çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. İlmeğimi yaptım. İlmeği tığdan çıkardım. 2 tane motif önüme aldım. Sizin motifleriniz başka da olabilir. Mantığı aynı şekilde ilerliyor. Aynı bu yöntemle söğüt hırkada yaptık. Afrika menekşesi hırkada yaptık. Bohem hırkada yaptık. Mozaik hırkada yaptık. Bu birleştirme tekniğini istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Sağdaki motifte buradaki birinci zincir bırakıyorum. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. İlmeğimi çıkarmıştım.
ilmeği aldım ve iç kanattan geçirdim. İpi burada tutuyorum, ilmek kaçmasın diye. Sol tarafta da buradaki birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. İpi aldım ve geçirdim. Karşılıklı ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başladık. Motifi yaparken de söylemiştim, sizin motiflerinize de geçerli. Motiflerimizdeki karşılıklı trabzan ve zincir sayılarımız eşit olmak zorunda. Ben sağ tarafta birinci trabzanın iç kanadını alıyorsam sol tarafta da birinci trabzanın iç kanadını almak zorundayım. Sırasıyla 16 tane trabzan var ilk tarafta da. Bu tarafta 16 trabzan alacağım. Bu tarafta 16 trabzan alacağım. Sıra sonunda en son birinci zincirlerinde iç kanadını alıp artık bir üst motiflere geçeceğiz. İkinci zincirlerin iç kanadını almıyoruz çünkü onlar bu kenarların zincirleri. Önemli olan sağda hangi trabzanın ya da zincirin iç kanadını alıyorsam solda da onu alıyorum. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Sıra birinci trabzanların iç kanadına. Sağda birinci trabzanın iç kanadı, solda birinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. İpi aldım ve üçünü birlikte çektim. Ne tığ sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Gevşek yapıyorum ki kalan 3 ilmeği, tığın üzerinde görünen 3 ilmeği rahat bir şekilde çekebileyim ve kasma olmasın. İkinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda da ikinci trabzan tepesinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Üçüncü trabzan tepesinin iç kanadı, üçüncü trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Dördüncü trabzan tepesinin iç kanadı, dördüncü trabzan tepesinin iç kanadı. Sayıları özellikle veriyorum. Sağda hangi sayıyı alıyorsak solda da onu almak zorundayız. Şimdi beşincilerin iç kanadını aldım ve birleştirdim. İlmek kaydırmayla birleştirme yöntemi olarak bulabilirsiniz bunu. Sırasıyla devam ediyorum. 16 tane trabzan var motifte. Karşılıklı trabzan tepelerin iç kanadını alarak ilerliyorum. Elinizi sıkmazsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Motif yaparken de söylemiştim, bu ip özellikle tığın karışabileceği bir ip. Elinizi gevşek tutarsanız sorun yaşamazsınız. Sağda son trabzan kaldı, solda da son trabzan kaldı. Demek ki sayıları aynı şekilde ilerlemişim. Arada kaydırma yapmamışım. 16. trabzan tepesinin iç kanadı, 16. trabzan tepesinin iç kanadı ve karşılıklı 3 ilmeği çekiyorum. Sonrasında 2 tane zincirimiz var. Birinci zincirin iç kanadı, birinci zincirin iç kanadı. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. 2 tane motifi birleştirmiş olduk. İkinci zincirlere geçmiyoruz çünkü onlar bu kenarların zinciri demiştim. Şimdi artık bir üst motife geçiyorum. Üst üste 7 tane böyle motif birleştireceğiz. Dediğim gibi kaç sıra yaparsak yapalım. Biz 7 sıra birleştireceğiz. İstiyorsanız 7, istiyorsanız 700. Aynı şekilde mantığı ilerleyecek. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Bir üst motife nasıl geçiyorum? Her zaman sağdan başlıyorum. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadı. Sol tarafta da ikinci zincirin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonrasında trabzan noktalarımız var. Sırasıyla karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadını alıyorum. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Elimi gevşek tutuyorum. İp tığa karışan bir ip olmasına rağmen gevşek tuttuğumda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ayize cotton goldlarla ya da yarn harç cinsler kullanıyor olabilirsiniz. Onlarla daha rahat edersiniz.
Yine sıra sonuna kadar gelip bir üst sıraya bir kere daha nasıl çıktığımızı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay ilerleyen bir birleştirme yöntemi. En son 16. trabzanlarda iç kanadını aldım ve birinci zincirlerin iç kanadını alıp bitiriyorum. İkinci zincirlere dokunmuyorum. İkinci sıraya çıkmış olduk. Karşılıklı motifleri birleştirdik. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Burada yeni başlayanlar için bir kere daha göstermek istiyorum. Her zaman sağdan başlıyoruz. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Motifim döndü şöyle. Sonrasında trabzanların iç kanatlarıyla devam ediyorum. Karşılıklı 16 tane trabzan tepesinin iç kanadını alacağım. En son birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğim. Yukarı doğru birleştirme mantığımız bu şekilde. Yine birinci zincirin iç kanadını alacağız ve dördüncü sıraya geçeceğiz. Dördüncü sırada da aynı. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyorum. Karşılıklı trabzanları alıyorum ve birinci zincirin iç kanadıyla bitiriyorum. Dördüncüyü de aldık. Üst üste 7 tane ekleyeceğiz. 7 sıra yapacağız bu işi. Şimdi size gösterdiğim şekilde 7 sıra motiflerimizi birleştirelim. 7. sıranın sonunda yine birinci zincirlerin iç kanadını alacağız ve o noktada artık bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Beraber bu iki motifi birleştirerek başlamıştık. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra motifleri birleştirdim. Ben kendi yapacağım hırka için 7 tane motifi karşılıklı birleştirdim. Sıra sonuna geldim. Siz de boyunu ne kadar yapacaksanız yine sıra sonuna geldiniz. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldınız. Ve artık burada bir zincir çekiyoruz ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyoruz. Sonrasında gizleyebilmek için yeteri kadar ip bırakıyoruz. Motifleri birleştirdikçe göreceksiniz. Artık şablondaki gibi tek parça halinde birleştirmiş olacağız. Sizin motifleriniz de böyle dönmesine dikkat edin. Böyle V harfi şeklinde görünüyor. Aşağıdan yukarı V harfi şeklinde dönmemiş şeklinde görünmesi lazım. Şimdi 7 tane motifi birleştirdik. 7 sıra birleştirdik. Aradaki enseye gelecek 3 tane motifi birleştiriyoruz. Burası bizim zaten sırt kısmımız. Şimdiki işimiz yine buradan başlayarak, aşağıdan başlayarak yukarı kadar karşılıklı 3 tane motifi birleştirmek. Birleştirme mantığımızda değişen bir şey yok. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Birinci zincirlerle bitireceğiz. İkinci zincirin iç kanadı, birinci zincirin iç kanadı. Yine ikinci zincirin iç kanadı, birinci zincirin iç kanadı ve artık orada bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Yeni başlayanlar için tekrar başlangıcı göstermek istiyorum. Sonrası zaten aynı şekilde devam ediyor. Sağ ilmek yaparak başlıyorum. Buradaki ipi kısa tutmuyorum sonrasına gizleyebilmek için. İlmekten çıkardım. Her zaman sağ taraftaki motiften başlıyoruz. İkinci zincirin iç kanadı, ilmeği aldım ve ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. İpi burada tutuyorum. Solda da ikinci zincirin iç kanadı ve ipi aldım ve kaydırdım. Sırasıyla artık trabzan tepelerinin iç kanatlarıyla devam ediyoruz. Birinci trabzan tepelerin iç kanadı, ikinci trabzan tepelerin iç kanadı ve üçüncü trabzan tepelerin iç kanadı gibi karşılıklı trabzan tepelerin iç kanatlarını alıyoruz. Gördüğünüz gibi birleştirme tekniğinde değişen bir şey yok. Mantığımız aynı şekilde devam edecek. Buradaki 3 motif birleştireceğiz ve sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Burada
Burada aşağıdan yukarı doğru 7 tane motifi birleştirdik. Buradan tekrar birleştirmeye başladık. Buradaki 3 motifi birleştireceğiz. Karşılıklı bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Sonrasında burayı birleştirdikten sonra yine karşılıklı 7 tane motifi birleştirelim, bir parça haline getirelim ve buradan tekrar 3 tane motifi birleştirelim. Yani bir bütün şeklinde burası oluşmuş olsun. Kollar hariç orayı bir yapalım öncelikle. Ortadaki parçayı birleştirdikten sonra kollara geçtik. Yine bir bütün şeklinde birleştireceğimiz için buradan birleştirmeye başladık. Yine ikinci zincirlerin iç kanadı, birinci zincirlerin iç kanadı, ikinci zincirlerin iç kanadı, birinci zincirlerin iç kanadı. Mantığımız değişmiyor. Bu şekilde yukarı doğru yine motiflerimizi birleştirdik ve sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi kopardık. Bu tarafta da aynı şekilde zaten ilk başlarken 7 tane motifi karşılıklı birleştirmiştik. Yine buradan birleştirmeye başlıyoruz yukarı doğru. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Burayı da birleştirdik, burayı da birleştirdik. Artık bu birleştirmelerin sonunda yukarı doğru birleştirme işlemimiz bitmiş olacak. Sadece bu aradaki açıklıklarımız kalacak. Sonrasında da onu enine doğru birleştireceğiz ve bir bütün parça elde etmiş olacağız. Enine doğru birleştirirken de değişen bir şey yok aslında. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyoruz. Sadece buradaki birleştirme noktasını kasma yapmamız için arada bir zincir çekip bir üst motife geçiyoruz. Tekrar ikinci zincirlerin iç kanadı, birinci zincirlerin iç kanadı. Değişen bir şey yok. Şu şekilde göstereyim. Örgüyü bilenler için anlatıyorum. Belki onlar devam etmek isterler. Enine doğru birleştirirken de yine örgümüzü çevireceğiz. Aslında yukarı doğru yine birleştirmiş olacağız. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Trabzan tepelerini aldık karşılıklı. Yine birinci zincirlerin iç kanadıyla bitirdik. Değişen bir şey yok. Sadece bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. O bir zincir çekiyoruz ki buradaki bizim birleştirme noktamızda kasma olmasın. Bir zincir çektik, sonra ikinci zincirlerle devam ettik ve birinci zincirlerle bitirdik. Şimdi ben size anlattığım şekilde yukarı doğru birleştirme işlemini bir bütün şeklinde yapacağım. Sonrasında beraber bu anlattığım birleştirme işlemini yapacağız. Sonrasında yine boyunu uzatmak isteyenler için birleştirdikten sonra da boyunu nasıl uzatabilirsiniz onu size anlatacağım. Hırkanın anlatımına ertesi günden devam ediyorum. Aşağıdan yukarı doğru bütün motifleri birleştirdik. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Birinci zincirlerin iç kanadıyla bitirdik. Baştan sona aynı şekilde ilerledik. Ve en son artık işimiz bittiğinde bir zincir çekip iplerimizi kopardık. Kollarda da aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde 3'e 3 kollarımız var. Bu tarafta da aynı şekilde ve iplerimizi bir zincir çekip kopardık. Motifleri aşağıdan yukarı birleştirdik ve aradaki artık bu açıklık kısımlarımız kaldı birleştirmemiz gereken. Yine burada da yapacağımız işlem, örgümüzü çeviriyoruz. Ve yine aşağıdan yukarı doğru birleştirmeye başlıyoruz. Ben bazı bölümleri birleştirdim ve burayı size anlatabilmek için birleştirmedim. Artık bir bütün parça elde edeceğiz. Benim amacım burada öncelikle birleştirme mantığını kavramamız. Zaten bu birleştirme mantığıyla istediğiniz örgüleri yapabilirsiniz. Bir bütün parça elde ettikten sonra tekrar bedeni nasıl ayarlayacağız ona geçmek istiyorum. Yine çocuklarımız için nasıl yapabiliriz ona geçmek istiyorum. Bu şekilde birleştirdikten sonra bile boyunu nasıl uzatabiliriz ona geçmek istiyorum. Ya da motifleri küçük olup kollarını 4 yapmak isteyenler nasıl yapacak? Onlar için de yine ayrı bir şablon paylaşacağım. Ona göre yapacaklar. Öncelikle bu aradaki açıklık kısımlarımızı kapatalım. Burası bizim sırt parçamız. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum yine. İlmeği tığdan çıkardım. Yine her zaman sağdan başlıyoruz ve ikinci zincirin iç kanadını aldım. İlmeği geçirdim ve ipi burada tutuyorum. Sağ tarafta da ikinci zincirin iç kanadını alıyorum ve birleştiriyorum. Zaten bu birleştirmeyi yaptığımızda buradaki birinci zincirleri almıştık. Bir tane zincir kaldı. Karşılıklı ikinci zincirlerin iç kanadını aldım ve trabzan tepelerin iç kanadıyla devam ediyorum. Aşağıdan yukarı kadar değişen hiçbir şey yok.
ikinci zincirlerin iç kanadı, karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadı ve en son birinci zincirin iç kanadı. Ne tığ sıkıyorum ne ipi sıkıyorum. İp zaten tığa karışan bir ip. Elimi sıkarsam sürekli iple uğraşmak zorunda kalacağım. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve kaydırdım. Baştan sona aynı işlemimizi yaptık. Burada değişen neydi? Bir motif bittiğinde diğerine geçerken arada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki birleştirme noktasını bir zincirle geçiyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım, bir zincir çektim ve diğer motife artık geçebilirim. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı. Sonrasında yine trabzan tepelerin iç kanadıyla devam ediyorum. Bir tane daha göstereceğim size. Bir motiften diğerine nasıl geçiyoruz. Buradan birleştirmeye başladık. Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çektik. Tekrar ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Devam ettik ve en son birinci zincirlerin iç kanadını aldık. Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki motifle işim bitti artık. Bir üst motife geçmek için arada bir zincir çektim. Ve tekrar ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyorum. Birleştirme mantığında değişen bir şey yok. Sadece bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Zincir çektiğimiz yeri de böyle göstermek istiyorum. Bu zincir çekmeseydik burada bir toplanma olacaktı, kasma olacaktı. O yüzden lütfen bir zincirleri unutmayın. Ben yine size gösterdiğim şekilde aşağıdan yukarı doğru birleştirmeye başlayacağım. Arada bir zincirleri çekmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim. Yine bir karşılıklı birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çektim, ipimi kopardım. Yine sıra sonuna kadar gelelim, burada da bir zincir çekip ipimizi koparalım. Sıra sonunda en son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonrasında gizleyebileceğimiz kadar ip bırakıyoruz. Baştan sona buradaki bir açıklığı kapattık. Burada tekrar yine yukarı doğru birleştirmemiz gerekiyor. Başlangıcı ve bir tane daha motif geçişini göstermek istiyorum. Sonrası zaten aynı şekilde ilerleyecek. Ben yeni başlayanlar için böyle tekrar ediyorum. Anlayanlar, kavrayanlar videoyu atlatabilirler. Her zaman sağdan başlıyoruz. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadı, biterken birinci zincirlerin iç kanadı. Aradaki trabzanları birleştiriyoruz ve en son birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çektim ve ikinci zincirlerin iç kanadıyla devam ediyorum. Birleştirme aslında bu kadar kolay. Birleştirmenin mantığını anlayalım. Bir bütün halinde birleştirelim. Sonra artık beden anlatmaya geçmek istiyorum. Bu şekilde aradaki bütün açıklıkları kapatıyoruz ve sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Yine kollar da aynı şekilde birleştiriyoruz ve ön parçalar aynı şekilde yukarı doğru birleştiriyoruz. Arada hiç açıklık kalmayacak tek bir parça elde edeceğiz
ve sonrasında yine beden anlatmada buluşacağız. Aradaki boşlukları kapatma işimiz de bitti. Artık tek bir parça halinde şablondaki gibi bir örgümüz olmuş oldu. Birleştirme mantığının anlaşıldığını düşünüyorum. İkinci zincirlerle başlıyoruz. Birinci zincirlerle bitiriyoruz. Burada da aradaki boşlukları kapatırken bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Hırkalarda zorlanılan nokta beden ayarlaması. Motifleri bedene göre ayarlama. Oraya tekrar dönmek istiyorum. Tek parça halinde daha net anlaşılacak. Kolları neden üçlü ya da dörtlü yapmamız gerekiyor? Orası şimdi daha net anlaşılacak. Benim buradaki anlattığım hırkanın eni 5 motifli. O zaman biz ne yapacağız? Bir tane motif ölçüsünü bulabilmek için beden genişliğimizi 5'e böleceğiz. İstiyorsanız size verdiğim beden ölçü tablosuna göre, istiyorsanız da evdeki bir tane hırkanızı, yeleğinizi ölçtünüz, ona göre devam edebilirsiniz. Büyük bedensiniz diyelim, evdeki hırkanızı ölçtünüz, 70 santim geldi. Buradan buraya 70 santim geldi. O zaman 70'i 5'e böleceksiniz. Bir tane motifinizin 14 santim olması gerekiyor. Benim motiflerim burada 13 santim. Burada önemli olan nokta, diğer motif hırkalarda da anlatmıştım. Mesela söğüt hırkada motifim 13 santimdi. Yine kolları üçlü yapmıştım. Ama Afrika menekşesi hırkasında motiflerim küçüktü. Kollarını dörtlü yaptım. Gül motifli hırkada kollarını dörtlü yaptım. Onların da yine arkası beşliydi. Siz sadece o zaman ne yapacaksınız? Motifleriniz küçükse yine papatya motiflerinizi hazırlıyorsunuz. İster oradaki hırkalara göre ilerleyin. İstiyorsanız da benim size vereceğim şablona göre ilerleyin. Zaten birleştirmeyi artık gördük nasıl yapıldığını. Ben size kolları dörtlü yapacaklar için de yine bir tane şablon hazırlayacağım. Siz de o şablona göre ilerleyeceksiniz. Fotoğraftaki hırkayı YouTube kanalını açmadan önce örmüştüm. Alize Cotton Gold'larla ördüm ve motiflerim küçük olduğu için kollarını dörtlü yapmıştım. Kollarını dörtlü yapacakların hırkası da bu şekilde görünecek. Yani pamuklu ipler de kullanabilirsiniz. Birleştirmeyi zaten öğrendik. Size vereceğim şablona göre birleştirmeyi yapıyorsunuz. Sonra kolunu üçlü de yapsanız, dörtlü de yapsanız yine aynı şekilde bedenden ve kollardan lastik edeceğiz ve hırkamızı bitireceğiz. Bu parçamızı şimdi katlayıp size kolları göstermek istiyorum. Kolu bu şekilde katladım. 13 santim ve üzeri olduğunda böyle üçlü şekilde, yani 1,5 tane motif görünüyor burada. Bu kol boşluğu bize yeterli geliyor. Ama 13 santimin altındaysa kolumuzda kasma yapıyor. O zaman ne yapıyoruz biz de? Kolu dörtlü yapıyoruz. Eninde 1, 2, 3 tane değil 4 tane yapıyoruz. Afrika menekşesi hırkasındaki gibi, gül motifli hırkadaki gibi. Yani kolumuzun üçlü ya da dörtlü olması kolumuzu kasmaması için önemli. O yüzden 3 tane ya da 4 tane yapıyoruz. Motifimizin büyüklüğü bu açıdan önemli. Kolları açık şekilde ekrana sığmadığı için böyle göstermek istiyorum. Hırkamızın formu da bu şekilde. Tek bir parça elde ettik. Parçamızı ikiye katladık ve hırkamızın formunu oluşturduk. Buradaki son bir işlemimiz kaldı. Koltuk altından bileğe kadar birleştireceğiz. İki tarafta da ve artık hırkamız oluşmuş olacak. Sonrasındaki işlemimiz hırkadan, bedenden lastik geçmek ve kollardan lastik geçmek. Şimdi bu aşamada benim gibi başladınız ve boyu yeterli gelmedi size. İlkten güzel görünmüştü ama sonrasında dediniz ki ben boyunu daha uzun yapmak istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? 9 tane daha motif öreceksiniz ve etek kısmından ekleyeceksiniz. 9 motif örüyoruz, etekten ekliyoruz. Yani sonrasında da boyunu uzatma yapabilirsiniz. Ben mesela Afrika menekşesi hırkada boyunu dörtlü başlamıştım. İplerim yetişmemişti. İplerim yetiştikten sonra böyle bu halindeyken tekrar boyuna motif ekleyip hırkamı bir sıra daha büyütmüştüm. 49 tane motifimizi hazırladık. Parçalarımızı birleştirdik. Tek bir parça elde ettik ve artık sıradaki işimiz koltuk altından bileğe kadar motifleri birleştirmek. O aşamayı da yapalım. Artık sonrasında lastik işlemimize geçelim. Birleştirmeden kalan iplerimiz var. Öncelikle onları temizlemeye göstermek istiyorum.
Burada bir zincir çekip ipimizi koparmıştık. Örgünün arkasında iplerimi gizleyeceğim. İpi öncelikle örgünün arkasına alıyorum. Burada çok fazla çekiştirmiyorum ki iki tane motifin ortası çukur şekilde kalmasın. Sonra burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Ördüğümde, yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Ve buradaki köşeden gizliyorum. Aşağıya doğru da gizleyebilirsiniz. Ben hep aynı şekilde gizliyorum. Sonrasında sökmem gerekirse ipimin nerede olduğunu bilmek için. Yeteri kadar gizledikten sonra motifi esnetiyorum ve esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Buradan başlayarak bileğe kadar birleştireceğiz. Yine aynı birleştirmeyi kullanacağız ama burada koltuk altında yedirmekte zorlananlar olabilir. O yüzden yine yukarı kadar geleceğim. İkinci motiflerden sonra koltuk altında birleştirmemizi beraber yapacağız. Birleştirme yapacağım yerdeki ipleri hızlıca temizledim. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum ve böyle hırkanın eteğinden birleştirmeye başlıyorum. Karşılıklı iki tane motifi önüme aldım koltuk altına kadar. Bir zincirle bir ilmek hazırlamıştım. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başlıyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve bir üst motife beraber geçelim. Aşağıdan yukarı kadar birleştirdim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Burada görüyorsunuz iki tane motifin birleşim noktası var. Arada boşluk olmaması için buradaki kaydırma yerlerinden de bir tane kanat alarak birleştireceğim. Eğer ben burada diğerlerinde yaptığım gibi bir zincir çekip bir üst motife geçersem bu arada boşluk oluşur. O boşluğun oluşmaması için en son bir zincirlerin iç kanadını aldım. Sağda ve solda birleştirme noktaları var. İkisinden de bir tane kanat alıyorum. Sağdakine girdim. V gibi görünen yer var görüyorsunuz. Sağdakinde üstteki kanadı aldım. Soldakinde üstteki kanadı aldım. Ve yine 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonrasında ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başlayabilirim. Artık bir üst motife geçebilirim. Birkaç tane yapıp o noktayı göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi ne bir kasma var, ne arada bir boşluk var. Çünkü karşılıklı kaydırma noktalarından da bir tane kanat alıp birleştirdik. Bu şekilde yine yukarı kadar devam edelim ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitirmiş olalım motifi. En son birinci zincirlerinde iç kanadını aldık. Yani koltuk altına kadar geldik. Artık buradan bileğe kadar birleştirmeye başlıyoruz. Burada yine iki tane birleştirme noktamız var görüyorsunuz. İki motifin birleşim noktası. Yine en son kaydırma yaptığım yerden bir kanat aldım üst kısmından. Bu taraftan da en son kaydırmanın üst kanadını aldım. Kaydırmalarımıza V harfi şeklinde görünüyor. Yine üçünü birlikte çekiyorum. Anlaşılır olması için farklı açılarla tekrar göstermek istiyorum. Yukarı kadar geldik. Birinci zincirlerin iç kanadını aldık ve buradaki kaydırma noktalarımız vardı. İki motifleri birleştirme noktalarımız. Onların bir kanadını aldım ve birleştirdim. Artık buradaki iki zincirlik boşluk kısımlarındayım. Koltuk altındayız şu an. Siz de bu aşamayı yapıyorsanız benimle birlikte ilerlemeye çalışın. Yeni başladıysanız özellikle benimle aynı şekilde yapmaya çalışın.
Sağda 2 zincirlik boşluk noktamız var. Oranın yine V gibi görünen tepesi var, görüyorsunuz. Zincir noktasının. V'nin üstteki kanadını aldım. Ve V'nin üstteki kanadını aldım. Ve üçünü birlikte birleştirdim. Sonrasında yine buradaki birleştirme noktalarımız geliyor. Birleştirme noktalarına ne yapıyoruz? V gibi görünüyor. V'nin üstteki kanadını alıyorum sağda. Ve solda da V'nin üstteki kanadını alıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonrasında artık işimiz baştan aşağı aynı şekilde devam ediyor. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı ve birleştiriyorum. Sonra trabzanlarla devam ediyorum. Biraz örerek size koltuk altını göstermek istiyorum. Diğer koltuk altını da beraber yapacağız. O yüzden pekişmiş olacak. Koltuk altını bu şekilde geçmiş olduk. Ne yaptık? Birinci zincirlerden sonra birleşim yerlerine battık. Sonra 2 zincirlik boşluklarımız vardı. O zincir noktalarından da birer kanat aldık, birleştirdik ve buradaki birleşim noktalarından bir tane kanat aldık ve sonrasında aynı şekilde ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başladık. Yani toplam kaç tane yere battık? 1, 2 ve 3. Aklımızın karışacağı bir şey yok aslında. Sadece örerken açılarımız değiştiği için, işte elimde tuttuğum için, düzgün bir zemin görünmediği için zor geliyor olabilir. Sadece 3 tane yere batıyoruz. Buradaki birleşim noktası, 2 zincirlik noktalar ve buradaki birleşim noktası. Yine bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki birleşim noktasına gelelim. Burayı da yine nasıl geçiyoruz size göstereyim. Sonrasında bileğe kadar devam edelim. Dediğim gibi diğer koltuk altında size göstereceğim. Şimdi birleşim yerine kadar gelelim. Yine birinci zincirin iç kanadını aldım en son. Bir sonraki motife geçmeden önce karşılıklı birleşim yerleri var. V gibi görünüyor tepesi yine. V'nin üstteki kanadını aldım sağda. Burada da V'nin üstteki kanadını aldım. Ve 3 ilmeği çekiyorum. Sonrasında yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde artık size gösterdiğim şekilde devam edelim ve bilekte ipimizi koparalım. Bir zincir çekip ipimizi koparalım. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Kolumuz artık hazır. Bu taraftaki birleştirmeyi tamamlamış olduk. Koltuk altında fark ediyorsanız birleştirme yerlerinde battığımız için herhangi bir boşluk yok. Birleştirme yerlerine batmayı unutmuyoruz. Zaten 3 tane yere batmıştık. Sonrasında aynı şekilde devam ettik. Sıra artık bu taraftaki birleştirme işlemimizde. Bu da zaten bizim yapacağımız son birleştirme işlemi. Ben yine bu tarafta da hızlıca iplerimi temizleyeceğim ve tekrar aşağıdan başlayacağız ve aynı birleştirmeyi yapacağız. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafta da aynı birleştirmeyi yapacağız. Daha iyi kavranması için, yeni başlayanlar da zorlanmasın diye yine size anlatmak istiyorum. Bu taraftaki iplerimi de hızlıca temizledim. Motifi anlatırken de söylemiştim. Örgülerde ip temizlemek çok önemli. Örgümüz patlayabilir. Yani bir bütün örgünüz biter. Sizin buradan ipiniz patladığında sökülmeye başlar ve örgünüz mahvolur. O yüzden düzgünce ipimizi gizlemeyi unutmuyoruz. Sonrasında bir bütün örgü bittikten sonra beni de Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür ya da videolarda da söktüğüm oldu. Bir bütün örgüyü bile sökebiliriz. İçimize sinmeyebilir. Ya en güzel şekilde yapmışızdır ama içimize sinmemiştir. Örgüyü sökmemiz gerekir. O yüzden ben her zaman aynı yerden gizliyorum ki sonrasında sökmek zorunda kalırsam ben burada olduğunu biliyorum ipin. Buradan alırım ve sökmeye başlarım. Özellikle satış yapıyorsanız da bunlara dikkat etmeye çalışın. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Burada yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağım. Birinci zincirlerle bitireceğim. Buradaki ipi de unutmuşum. Sonrasında buradan
Kaydırma yerinden bir tane kanat alıyorum ve kaydırma yerinden bir tane kanat alıyorum. Ve yukarı kadar devam ediyorum. Koltuk altını size tekrar göstermek istiyorum. Buradaki bir motiften diğerine geçişi biliyoruz zaten. Birer tane kanat alacağız birleştirme yerlerinden. Koltuk altını size tekrar göstermek istiyorum. İki tane motifi birleştirdim ve koltuk altına kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Burada kafamızın karışacağı bir şey yok. Buradaki bir üst motife geçene kadar 3 tane yere basacağız sadece. Buradaki kaydırma noktalarından birer kanat alacağız. Buradaki 2 zincirlik boşluklarımız var. Buradan birer tane kanat alacağız ve buradaki birleştirme noktalarından birer tane kanat alacağız. Buraya geçene kadar 3 tane yere batacağız. Diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştık. Birinci batma işlemimi yapıyorum. Önce birleştirme yerlerinden birer kanat aldım. V harfi gibi görünüyor. Üstteki kanatlarını aldım ve birleştirdim. Buradaki 2 zincirlik boşluklarımız var. Üstteki kanatlarını aldım ve birleştirdim. Sonra buradaki birleştirme noktaları var. Oralardan birer tane kanat aldım ve üçüncü birleştirmemi de yapıyorum. Bu kadar kolay. 3 tane birleştirme ile motiflerime artık devam edebilirim. İkinci zincirlerin iç kanadını aldım ve trabzanlarla devam ediyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi 3 tane yere batarak devam ediyorum. Size gösterdiğim şekilde devam edeceğim. Burada karşılıklı yine birleştirme noktalarından birer kanat almayı unutmuyoruz. Ve sıra sonuna kadar gelip ipimizi koparıyoruz. Diğer hırkalarda olduğu gibi hırkayı yine iki bölüm halinde paylaşacağım. Bu bölümde tek bir parça elde ettik, motifleri birleştirdik ve hırka formuna getirdik. Bir sonraki bölümde bedenden ve kollardan lastik geçeceğiz ve hırkamızı bitireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan yerleri YouTube'da yorumların altına ya da Instagram'dan bana örgünüzü fotoğraflı olarak atabilirsiniz.